Buradaki manastırlar, ritüeller, Kora yürüyüşleri ve çevresindeki kültürel yapı bu alanı Nepal'deki en önemli Budist merkezlerinden birisi haline getirmiştir. Stupa'yı anlatmak istiyorum size. Stupa Budistlerde ibadet ve meditasyon için yapılan kutsal yapıdır arkadaşlar. Temel olarak bir tür tapınak ya da anıt diyebiliriz bunun için. Ama sadece dinsel bir yapı değil, Budist felsefeyi ve evren anlayışını da simgelemektedir. Dostlar, özellikle Buda Nath gibi büyük stupalar evrenin sembolü olarak tasarlanmıştır. Gördüğünüz kubbe, toprak ve fiziksel dünya, piramit şeklindeki üst kısımlar da göksel alem demektir. O gözler ve semboller farkındalık, bilgelik. Stupa hem ibadet edilen hem de Budist öğretileri temsil eden bir yapıdır kısacası. Yani Buda Nath Stupa'yı anlatırken stupa kelimesinin açıklaması sizlere bu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Buradaki manastırlarda yaşayan rahipler günlük ibadetlerini ve meditasyonlarını burada gerçekleştiriyorlar. Ve Nepalliler de burayı ziyaret ediyorlar ve saygı gösteriyorlar. Ancak buranın asli sahipleri Tibetli topluluklar ve Budist rahiplerdir. Bu gördüğünüz stupa sadece bir ibadet için değil, aynı zamanda Tibet Budist kültürünün korunması ve yaşatılması açısından da çok önemli bir merkezdir arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse Tibetlilerin dini merkezi ve kültürel merkezi olarak kabul edilir. Nepal'de bulunuyor olsa da Tibet Budist geleneğiyle şekillenmiş bir alan olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Dostlar, Buda Nath Stupa Nepal'deki en büyük stupalardan biri olarak kabul ediliyor. Yapının çapı yaklaşık 120 metre ve kubbesinin yüksekliği 36 metre. Bu büyüklüğüyle sadece Nepal'de değil, dünyadaki en büyük stupalardan bir tanesiymiş. Buda Nath esas olarak Tibetli Budistlerin ibadet alanı. Ama şimdi Nepal'de bulunmasına rağmen çevresindeki manastırlar ve dini ritüeller tamamen Tibet Budist geleneğine göre yürütülmektedir. 1950'lerden sonra Çin'in Tibet'i işgali nedeniyle birçok Tibetli mülteci burada yaşamaya başladı. Ve bu nedenle bu stupa çevresi Tibet Budist topluluğunun hem dini hem de kültürel merkezi haline geliyor. Buradaki manastırlarda yaşayan rahipler günlük ibadetlerini ve ritüellerini bu alanda yerine getiriyor. Ve stupanın etrafındaki yapılaşma da buna uygun şekilde gerçekleşmiştir. Küçük Tibet manastırları, kafeler, ibadet alanları, eğitim alanları bu stupa çevresinde yer alıyor. Manastırlarda Budist rahipler hem dini eğitimler verirken hem de meditasyon ve ritüellerini sürdürüyorlar buranın çevresinde. Ve Buda Nath'ın çevresinde ayrıca Tibet kültürünü yansıtan el sanatları dükkanları var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Dostlar, bu dükkanlarda dua bayrakları, tılsımlar, budalar, heykeller, Tibet el işleri satılır. Gerçekten çok güzel
Hem estetik hem de dini anlam taşıyor. Ve stupa'nın çevresinde yapılan bu yürüyüşlere kora deniyor. Ziyaretçiler dikkat ettiyseniz saat yönünde stupa'nın etrafında dönerken dualarını ediyorlar ve yanlarındaki şu gördüğünüz mantra çarklarını çevirirler. Burada Sanskritçe ve Tibetçe yazılar bulunuyor arkadaşlar. Bu da duaların gökyüzüne yükselmesini sağlıyor. Kora yapmak hem ibadet hem de dini bir pratik olarak kabul ediliyor. Ve Budanat Stupa sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda Tibet Budist kültürünün korunması açısından da kritik bir nokta. Dostlar, Stupa çevresinde yer alan manastırlar, Budist eğitim veren okullar ve kültürel merkezler sayesinde buradaki Tibetli mülteci topluluğunun gelenekleri ve dini uygulamaları söylenen o ki nesiller boyu devam ediyor. Hem yerel hem uluslararası ziyaretçiler Tibet Budist kültürü hakkında bilgi edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve mimari açıdan stupa farklı dönemlerde onarımlar geçirmiş. 14. yüzyılda bugünkü şeklini almış ve zaman içerisindeki deprem ve doğal afetler nedeniyle restorasyonlar yapılmış burada. Ve her restorasyon yapının orijinal mimarisini korumaya özen gösterilerek yapılmış. Şimdi stupa'nın temel yapısı mandala tasarımına göre şekillendirilmiş. Mandala, Budist felsefede evrenin simgesel bir temsili demektir ve kubbenin tabanı toprakla olan bağlantıyı simgelerken tepeye doğru yükselen piramit yapıları göksel alemi temsil etmektedir arkadaşlar. Ve bu tasarım hem görsel olarak etkileyici hem de dini açıdan, yani onlar için çok anlamlıdır. Kubbenin tepesinde dört yönde göreceğiniz gözler, dört yönü gören gözler olarak adlandırılıyor. Bu gözler Budist inancında her yerde farkındalığı ve bilgeliği temsil ediyor. Şimdi gözlerin arasında bulunan küçük burun benzeri simge aslında Nepal alfabesindeki bir rakamıdır ve birliği temsil edermiş arkadaşlar. Ve bu detay stupa'nın her yönünün bilinçli bir şekilde tasarlandığını gösteriyor bize. Stupa çevresinde şu tarz manastırlar göreceksiniz. Farklı Budist mezheplerine ait rahipler bulunuyor. Örneğin Nyingma, Kangyu ve Sakya mezheplerine ait manastırlar var burada. Stupa'nın çevresinde yer alıyor. Ve her biri kendi ritüel ve eğitimlerini sürdürüyor. Ve dostlar, bu durum Budanat'ı sadece bir dini merkez değil, çeşitli Budist topluluklarının buluşma noktası, etkileşim alanı haline getiriyor. Ve Tibet kültürü dini pratiklerinin merkezi olması nedeniyle burası, Budanat Stupa, Tibetli mülteciler için günlük hayatın çok önemli bir parçası dostlar. Ve buradaki etkinlikler ve ritüeller sadece ibadet için değil, aynı zamanda topluluk bağlarının güçlenmesi için de önemlidir arkadaşlar. Festivaller ve özel dini günlerde stupa çevresi tamamen dolup taşıyor. Ve o ritüeller bugünlerde daha yoğun olarak yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bakın dostlar. Şimdi stupa kubbesi. Budist stupaların kubbesi aslında evrenin simgesidir. Yuvarlak yapıdadır ve tepeye doğru yükselen piramit gibi katmanlarla göksel alemi temsil eder. İşlevi ibadet ve meditasyon için kutsal alan oluşturmaktır. Şimdi gelelim cami kubbesine. İslam mimarisinde kubbe, caminin iç mekanını genişletmek, akustiği iyileştirmek ve göğe açılan bir sembol oluşturmak için kullanılır. Ve aynı zamanda estetik ve sembol olarak ilahiyi ve gökyüzünü temsil eder. Benzerlikler ve farklılıklara geçmek istiyorum. Her ikisi de kubbe formunu kullanır ve yukarıya doğru yükselir. Ve bu yüzden görsel olarak benzerlik hissi verebilir. Ama işlev ve kültürel köken tamamen farklıdır. Stupa, kozmolojiyi temsil ederken cami kubbesi İslami ibadet ve estetiği temsil eder arkadaşlar. Tarihsel olarak İslam mimarisi
Bizans ve Pers kubbelerinden etkilenmiştir. Yani herhangi bir şekilde Budist stupalardan doğrudan esinlendiğine dair kesin bir kanıt yoktur arkadaşlar. Özetle kubbe formu her iki kültürde de kullanılmış ama amaç ve kültürel anlam tamamen farklı. Esinlenme değil, benzer estetik ve fonksiyonel çözüm diyebiliriz arkadaşlar.
Boa.
Şu koca popoluya bakın, şu koca popoluya.
Diyorum ki mumum daha fazla güç kaybetmeden onu yalnız tüm kalbiyle birden palazlıyor. Güzel bir yere koydum. Cop nó đặt này mà cop nó नाम मिस्टेक भन्दा त्यस्तो जाप्ने नाम मिस्टेक भयो गयो 4000 Böyle küçük minibüsler var burada dostlar. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 3, 6, 8, 9 kişinin sığabileceği büyüklükte. Çok uygun fiyata gidebileceğiniz küçük otobüsten sonra böyle bir transfer de mümkün, haberiniz olsun. Çok konforlu değil ama yani A noktasından B noktasına götürüyor. Önemli olan bence bu. Cama erişmek için çok eğilmem gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi eğilmezsem kafada çarpıyor zaten. Durum bu. Bugün verimli bir gün geçirdikten sonra saati 8 yaptık dostlar ve otele doğru kaçayım artık diyorum. Bayağı bir yoruldum. Beni en çok yoran şey neydi diye sorarsanız şu otobüsü bulabilmek. Balık şeklinde bir burada bir dua ettikleri yer. Sabahtan beri sokaktayım. Otobüsümü buldum. Verimli bir gün geçtiği için gayet mutluyum. Gidip duş alıp biraz video yapmak istiyorum. Uzun zamandır, bir aydır video yapamıyorum çünkü. Sürekli yollarda olduğum için uğraşamadım bununla. Neyse yaparız. 2 gün sonra yola çıkmayı planlıyorum. Maksimum 3 gün sonra. O süre içerisinde de zaten Katmandu'yu bayağı bir öğreniriz. Şu 2 günde bile o kadar iyi öğrendim ki burayı. Kuru balık satıyorlar. Kuru balık. Kuru balık. Ne pazarı burası? Bak bu sokağa ilk defa girdim. Burada böyle sokakta yürürken çat diye karşına bir tapınak çıkıyor. Tabii o da tezgahtarların durma noktası olmuş. O zaman bugünü burada kapatalım. Gittik, güzel bir tapınak çekimi yaptık. Güzel bir şehir çekimi yaptık. Otobüs durağını bulduk. En önemlisi oydu zaten. Bunların hepsi sizlere rehber niteliğinde olacak. Haberiniz olsun. 2 gün sonra Everest'te bir tanıdığınız gelir. Kendiniz gelirsiniz. İyi ki diyeceksiniz. Arif çekmişsin bu videoları. Bakın demedi demeyin. Haydi dostlar, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın diyor. Sizleri kucaklıyorum. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Nepal Katmandu'dan hepinize sevgilerle.